Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir izolasyon işi için yola düştük. Daha önceki videolarımda da aynı şekilde son iki videomda izolasyon yapmıştım. Yine aynı köydeyim. Bursa'nın İnegöl ilçesi Çeltikçi köyünde. Tabii ki iş biraz güzel olunca insanlar beğeniyor. Komşular da bize de yapılsın istiyorlar. Bu anlamda yine aynı köyün içinde işimize devam ediyoruz. 25 metrekare daha iş denk geldi. Şimdi ona başlayacağız. Arabamızı tıka basa doldurduk. O işi halletmeye gidiyoruz. 25 metrekare bir izolasyon işi yapacağız. Sanırsam tabi iş küçük ama 25 metre ama tabi bunun mantolaması, dübellemesi, sıvaması, iki kat sıvası, sonra dekoratif sıvası bir zaman alıyor. Hemen bir günde iki günde bitmiyor. Normalde öyle bir yerin döşemesi bir günde biter, dübeli de biter. Ama tabi sıvası, ıvırı zıvırı, boya astarı derken bir 5 günü yiyor yani. Bu anlamda gene bir 5 gün falan sürer diye düşünüyorum. 50 metre yapsak yine 5 gün sürüyor. 25 metre yapsak yine 4-5 gün sürüyor iş. Bu anlamda gene bir 4-5 gün sürer diye düşünüyorum. Arkamda gördüğünüz XPS stepperlarını kullanıyorum. Bazı arkadaşlar diyorlar Özgür Ustam hep XPS kullanıyorsun diye. Arkadaşlar elimde var diye kullanmıyorum. Elimde EPS karbon stopper da var. Müşterilerime soruyorum. Tercihi bana bırakırlarsa ben XPS tercih ediyorum. Daha yoğun, daha sert. Yoğunluk arttıkça binaya sağlayacağı ısı yalıtım değerinin de arttığını düşünüyorum. Bazı sayfalarda baktım. EPS stopperla 4 santimlik EPS karbon stopperla bu 26-28 lansite arası XPS stopperların 0.035 kalori ısı yalıtım değeri var. Yani aynı gibi gözüküyor. Ama ısı yalıtım sertlikle alakalı da olduğunu düşünüyorum. Bunların daha sert, daha ısı geçişini az sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla binaya kattığı değerin daha fazla olacağını düşünüyorum ve bunlar tırnaklı olduğu için artı ve eksi şöyle görüyorsunuz zaten birbirinin aralarında birleşim noktalarında hiç şey kalmıyor. Isı geçiş noktası kalmıyor. Diğerleri bitişik nizam dizildiği için ısı geçişi kalıyor. Yapacağımız yere yaklaştık. Şu ileride soldaki tek katlı bina, önünde kamyonet var. Oraya ısı yalıtım yapacağız. Şöyle bir yanaşalım.
Sevgili arkadaşlar, file gömme işlemimiz bitti. Şimdi ikinci kat aynı tip mantolama sıvası yaparak yüzeyimizin yamukluklarını ve filesini örtüyoruz. Filemizi önce bir gömelim. Komple gömmeye çalışmayalım. File gömme işleminden yarım saat, 1 saat sonra, mümkünse birkaç saat sonra diğer kat sıva işlemimize geçelim. Hem yüzey hatalarımızı örtsün, hem filemizi gömsün, hem sıva kalınlığımız artsın. Bazı arkadaşlar fileyi gömerken şu şekilde, yani bir kat sıvayla fileyi gömmüş oluyorlar. Arkadaşlar burada 3 milim bir sıva oluşuyor en fazla. Ama bu şekilde bir kat daha sıva atarsak 6-7 milim, 1 santime yakın bir sıva oluşur. Mineral sıvayla beraber 1 santimi yakalar en az. Yüzeyde 1 santimlik bir kalınlık oluşur. Bunu dikkat edelim. Son kat sıva işlemimiz bitti. Dekoratif sıvadan önceki sıva işlemimiz bitti. Şimdi arkadaşlar söve montajına başlayacağız. Bu söve için arkadaşlar ayrıca bir video hazırlayacağım. Bunu sizlerle paylaşacağım. Onu o şekilde seyredersiniz. Sövelerimiz bunlar. Farklı ebatlarda söveler var. Şöyle metremle bu elimdeki diyebiliriz 12 santimlik bir söve. Çalışmamız arkadaşlar üzerinden yaklaşık bir 15-20 dakika veya da yarım saat yakın bir zaman geçti. Şimdi kestirme fırçayla tuşluyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz çıktı. Boyayla gerisi kapanır. Aynı şekilde diğer kenarları da yapıyoruz. İyice kurutmasını beklemeyin. Çok kurursa bu sefer zımpara gerekebilir. Hava şartlarına bağlı olarak yarım saatle 15-20 dakika ile yarım saat arası zaman yetecektir. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Böyle kıyılarını kestirme fırçayla düzeltebiliriz. Yukarı aşağı hareketlerle ekerlerini kaybedebiliriz. Söve montajını bu şekilde yapmış olduk. Üzerine astar boya ve son kat dış yapı boyasıyla sövemizi bitiriyoruz arkadaşlar. Çalışmamızda 3. gündeyiz. Yüzeyimiz kurudu. Bu aşamada arkadaşlar dekoratif kaplama çalışmamıza geçeceğiz. Burada çizgi desenli bir dekoratif sıva çalışması yapacağım. Malzememiz şöyle toz kıvamında malzemedir. İçinde taş parçacıkları vardır. Bu da duvarımıza sürdüğümüzde malımız hareketleriyle duvara çizikler oluşturan bir çalışmadır. Malzememizi komple yüzeye çekeceğiz. Daha önceki videolarda gördüğünüz gibi trifle işlemiyle yüzeye çizikler oluşturacağım. Çalışmamıza geçiyorum ben. Dekoratif sıvamızı çekme işlemimiz bitti. Metrekarede yaklaşık 3 kilo gidiyor arkadaşlar dekoratif sıva harcı. Aklınıza küçük bir bilgi olarak kalsın. Şimdi yaklaşık 15 dakika bekledik. Trifle malamızla yüzeyimize çizgimizi veriyoruz. Bu malzemeye çizgili sıva devrilmesinin özelliği de zaten bu. İçindeki taş parçacıklarının trifle'ı çektiğimizde duvara çizmesi işlemi. Yüzeyde doğal çizikler çıkarak hoş bir çizgi desen beliriyor. Arada bir malamızı temizliyoruz. Aynı işlemi devam ettiriyoruz.
Gördüğünüz çizgiler duvarda beliriyor. Çalışmamızda dış cephe astar uygulamasına geçiyoruz. Astar uygulamasında ben arkadaşlar renklendirilmiş astar kullanıyorum. Renk kodumuz CD8188 dış cephede. Silikonlu dış cephe boyasını kullanacağım boya olarak da. Dış cephede kullanacağım boya Polisa'nın üst sınıf boyalarından A1 sınıfı silikonlu dış cephe boyası. Hemen rengimizi göstereyim. Rengimiz budur. Kodu 8188. Astarımı ben renklendirilmiş astar vuracağım. Aynı koddan. Ondan sonra da 2 kat boya uygulamasını yapacağız. Astarla beraber 3 kat olacak. Bakalım nasıl olacak.